Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için enfes bir kahvaltılık tarifi hazırlıyorum. Tarifimin içerisinde patlıcan kullanıyorum. Patlıcanın en lezzetli hali diyebilirim. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. İki adet patlıcan kullanıyorum. Patlıcanların sapını ayırdıktan sonra şeritler halinde soyuyorum. Patlıcanları soyduktan sonra dilimleme işlemine geçiyorum. Orta büyüklükte silindir şeklinde doğruyorum. Patlıcanları doğrama işlemini tamamladıktan sonra geniş bir kasenin içerisine su alıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştırarak tuzunu eritiyorum. Patlıcanları suyun içerisine alarak acı suyunu vermesi için bir kenarda 20 dakika bekletiyorum. Patlıcanlar bir köşede dinlenirken sosunu hazırlamaya başlayalım. Geniş bir kabın içerisine 2 adet yumurta ilave ediyorum. 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek köpürünceye kadar çırpıyorum. Yumurtaları köpürünceye kadar çırptıktan sonra 200 gram yoğurt ilave ediyorum. Ev yapımı yoğurt videomun linkini de buraya bırakıyorum. Yoğurt miktarını kullanacağınız patlıcanın adedine göre ayarlayabilirsiniz. Ardından 4 yemek kaşığı unu azar azar ekleyerek akışkan bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerim, yorum kısmına kalp emojisi bırakır ve tarifimle ilgili olabilir, farklı öneriler olabilir, düşüncelerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Gram kaşar peynirini rendenin ince gözüyle rendeliyorum. Bu tarifin içerisine kaşar peynirini çok yakıştırıyorum. Dilerseniz 100 gram kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Sosun üzerine rendelemiş olduğum 200 gram kaşar peynirini de ilave ederek bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Tamamen birleşene kadar karıştırdıktan sonra bir kenara kaldırıyorum. 20 dakika boyunca beklemiş olan patlıcanları alıyorum. Bakın patlıcanların acı suyu ne kadar güzel çıktı. Patlıcanları bol suyla yıkayıp süzüyorum. Patlıcanları yıkayıp süzdükten sonra una buluyorum. Bu
Bu işlem çok önemlidir. Patlıcanları bol una bulayalım. Aksi halde sosun içerisine eklediğimiz zaman patlıcan sosu tutamaz ve akar. Unladığımız patlıcanları sosun içerisine ilave ediyorum. Bir kaşık ya da çatal yardımıyla her yerine gelecek şekilde sosa buluyorum. Gerçekten çok kolay ve pratik bir tarif. Sizler de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Patlıcanları bol sosun içine buladıktan sonra kızgın yağın içerisine ilave ediyorum. Önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum. Tavaya yerleştirirken aralarında 1-2 santimlik boşluk bırakalım. İçerisinde kaşar peyniri olduğu için erime yapıp birbirine yapışabilirler. Saniyeler içerisinde ön yüzeyi kızardı. Hiçbir şekilde başından ayrılmıyorum. Ocağın ısısı orta seviyede, yüksek ısıda pişirirsek patlıcanların ortası çiğ kalabilir. Patlıcanlar saniyeler içerisinde pişti. Altı ve üstü nar gibi kızardı. Hemen servis tabağına alıyorum. Bu işlemi yaparken seri olmamız gerekiyor. Aksi takdirde diğer patlıcanlar da yanabilir. Yine aynı şekilde bol sos ile buladığım patlıcanları aralıklı olarak tavaya yerleştiriyorum. İlk yüzeyini kontrol ediyorum. Saniyeler içerisinde kızarıyor. Başından hiçbir şekilde ayrılmıyorum. Kontrol ederek pişen yüzeyleri ters çeviriyorum. Patlıcanlar yavaş yavaş pişiyor. Patlıcanların tamamını servis tabağına alıyorum. Sıcak sıcak servis yapıyorum. Patlıcanların tamamını pişirdim. Kaşar peynirinin verdiği lezzet bambaşka. Bu tarifi bir de benim tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Malzemeleri açıklama kısmına tam not olarak ekleyeceğim. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Altı ve üstü nar gibi kızardı. İçerisinde hamurlama olmadı. Üstelik patlıcanlar pamuk gibi pişti.
Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde çok güzel bir kahvaltılık hazırlamış oluyoruz. Yine içerisine sizlere açıp göstermek istiyorum. Patlıcan ve kaşar peynirinin uyumunu çok beğeniyorum. İnanılmaz bir lezzet ortaya çıkarıyor. Bugün de sizlerle birlikte çok lezzetli ve çok pratik bir tarifin sonuna geldik. Tarifimi buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Her hafta birbirinden güzel tariflerle bu kanalda sizlerleyim. Yeni bir tarifte daha görüşmek üzere, hoşça kalın. Hepinize sevgiler.